Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Abdülkadir. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu videoda aslında tasarımdan daha çok grafik tasarımcının özelliklerinden biraz bahsedeceğim. Grafik tasarımcı olmanın aslında daha sonradan bizim öğrendiğimiz, işte o grafik tasarımcı olduktan sonra ya keşke şunları yapsaydım, keşke bunları daha önce yapsaydım diye tecrübe edindiğimiz şeyleri size en başından anlatmayı planlıyorum. Ki buna göre ilerleyelim. Grafik tasarımcı olacaksak, grafik tasarım işi yapacaksak bunları en baştan bilmeniz size çok uzun yol kat ettirecek. Ondan eminim. Öncelikle grafik tasarımcı olmak istiyorsanız arkadaşlar kesinlikle özgün olmanız gerekiyor. Bir numaralı kuralımız özgün olmak. Yani insanların yaptığı tasarımları kopyalayarak kesinlikle bir yerlere varamazsınız. Çünkü kopyalamak, evet, belki ben bir arkadaşımın yaptığı tasarımın aynısını yapıp başkasına satabilirim. Ama bunun sonu yok. Bazen bazı şeyleri kopyalayamazsınız da. Yani karşınızdaki grafik tasarımcı o kadar iyidir ki o grafik tasarımı kopyalayamazsınız. Kopyalasanız bile taklitler aslını yaşatır biliyorsunuz. O yüzden kendinize değil de o tasarımını kopyaladığınız arkadaşa katkı yapmış olursunuz. Birincisi özgün olacağız. Yani kendi tasarımlarımızı yapacağız. Kendimizden bir şeyler katarak, kendi hayal gücümüzü konuşturarak bir şeyler yapacağız. İkincisi, aslında birçok grafik tasarımcı arkadaşımın da başında bir bela olan, benim de hatta zamanında yapsaydım keşke dediğim portfolyo olayımız var. Bu portfolyo nedir? Şimdi grafik tasarıma az çok ilgisi olan, hani merak eden, acaba grafik tasarımcılar ne yapıyor ya da iş sahaları neresi diye araştıran herkesin karşısına portfolyo kelimesi çıkmıştır eminim. Portfolyo şu oluyor: yaptığınız işlerin hepsinden birer örnek almanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi biz genelde nasıl başlıyoruz? Harala gürele başlıyoruz tasarım yapmaya. Onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, tasarımlar gönderiyoruz, sosyal medya tasarımları yapıyoruz. Artık bilgisayarımız işin içinden çıkılmaz hale geliyor. Sonra bir siliyoruz, başka bilgisayara geçiyoruz. Sonra bir gün karşımıza çıkıyor, bir iş başvurusunda bulunuyoruz mesela. Bize diyorlar ki portfolyonuz nerede? Biz de diyoruz ki aha portfolyo ne? Ya halbuki portfolyo senin o güne kadar yaptığın işlerde bir şeyler kenara atmış olman lazım. Adam sana diyor ki hani bugüne kadar neler yaptın? Hani hangi tasarımlar yaptın? Ben senin tasarım anlayışını, tasarım özgünlüğünü nereden görebilirim? Ama biz böyle kalıyoruz. Ama benim portfolyom yok ki. İşte size vereceğim altın kurallardan bir tanesi, kendinize en başta yaptığınız, parantez içinde benim de oldu, rezil tasarımlar da dahil, yani rezil de demeyeyim, kendiminkilere diyorum, sizinkilere demiyorum. O tasarımlar da dahil hepsini saklayın. Gerekirse bulutta saklayın. İşte ne bileyim, gerekirse bir harici hard diskiniz olsun, orada saklayın. Ama bu tasarımların hepsini saklayın arkadaşlar. İlk yaptığınız tasarımdan son yaptığınız tasarıma kadar, bir deyin, iki deyin, işte saçma deyin, deneme deyin, bilmem ne deyin, bir yerlerde onlar ulaşılabilir olsun. Neden böyle diyorum? Tabii ki en baştan ya ben böyle bir portfolyo sitesi hazırlayacağım, şu tasarımımı atacağım, bu tasarımı tabii ki diyemezsiniz. Çünkü yolun başındayız. Ama bir portfolyonuz olması gerektiğini en başından aklınızda tutun. Tasarımların hepsini oraya atın. Aradan bir yıl geçtiğinde, 2 yıl geçtiğinde, kendiniz bir yerlere geldiğinizde o portfolyoyu açıp aradan yaptığınız güzel işleri seçip insanlara sunabilin. Bu gerçekten grafik tasarım konusunda grafik tasarım yapan bütün arkadaşlarımın bana hak vereceğinden %100 eminim ki portfolyo bu işin en başı. Yaptığınız işleri bir yerde çalışıyor olsanız dahi saklayın arkadaşlar. Yani bir yerde çalışıyor olsanız bile yaptığınız tasarımlardan bir görsel alın kendinize. Ki bu ileride sizin en büyük referansınız. Yani portfolyonuzdan başka hiçbir kimse size daha büyük referans olamaz, bilginiz olsun. Bir üçüncü konuya geçelim. Üçüncü konu, kendinizi kesinlikle geliştirmek zorundasınız. Yani bu Türkçe kaynaklardan da olabilir. Benim gibi Türkçe kanalları da takip edebilirsiniz. Yabancı kaynaklarda olabilir. Yabancı videolarda olabilir. İnternet siteleri olabilir. Grafik tasarımla ilgili kendinizi mutlaka geliştirmek zorundasınız. Güncel grafik tasarım trendlerini takip etmek zorundasınız. Siz 15 sene öncenin ya da 5 sene öncenin, 3 sene öncenin tasarımlarını yaparak o tasarım anlayışıyla bir yere gelemezsiniz. O yüzden güncel olarak sürekli bunları takip etmek zorundasınız. Bu 3 kural aslında en fazla dikkat edilmesi gereken kurallardan bir tanesi.
Ne diyorduk? 1. Özgün olacağız. 2. Portfolyomuz olacak. Ona dikkat edeceğiz. 3. Kendimizi geliştireceğiz. Kendimizi geliştirmek derken şöyle. Mesela sürekli boş zamanlarınızda Instagram'da geziyoruz ya, biz Instagram'da, TikTok'ta sürekli geziyoruz. Orada en fazla neyi izliyorsanız dikkat edin, algoritma size sürekli onlarla ilgili videolar veriyor. Sürekli o konuyla ilgili videolar çıkarıyor karşınıza. Bunu kullanın. Algoritmalarınızın hepsi grafik tasarım üzerine olsun mesela. Bir videoyu gördüğünüz zaman beğenmeseniz bile biraz izleyin ki diğer karşınıza grafik tasarımla ilgili videolar çıksın. Kendinizi geliştirin. Gördüğünüz bir şeyi denemekten çekinmeyin. Hemen deneyin. Ben de aynısını yapayım diye denemekten çekinmeyin. Bakın, insanların tasarımlarını kopyalamayın dedim ama denemeyin demiyorum. Çünkü denemek size bazı teknikleri öğrenmenize yarayabilir. Farklı ufuklar açabilir. O yüzden mutlaka bunları deneyin. Kendinizi bu konuda geliştirin. En baştan bahsedeceğimiz birinci konu buydu. Grafik tasarım mentalitesi nasıl olmalı? Özgün olmalıyım, portfolyom olmalı, kendimi geliştirmeliyim, sürekli trendleri takip etmeliyim, farklı şekillerde kendimi eğitmeliyim. Bir ikincisi, grafik tasarımın birçok dalları var. Şimdi grafik tasarım dediğimizde aslında grafik tasarımla hiç ilgisi olmayan insanların aklına gelen ilk şey Photoshop oluyor. Photoshop'ta fotoğraf düzenleyelim oluyor. Ya da ne bileyim sosyal medya görselleri yapalım oluyor. Tabii ki bunlar da grafik tasarımın belli başlı kolları ama grafik tasarımın birçok kolu var. Mesela ben özellikle dikkat etmişsinizdir, CorelDRAW kullanıyorum. CorelDRAW daha çok vektörel bir tasarım programı ama Photoshop daha çok piksel tabanlı bir grafik tasarım programı. İkisinin arasında şöyle farklar var. Eğer insanların fotoğraflarını düzenlemekten hoşlanıyorsanız, mesela insanların, örnek veriyorum, düğün fotoğrafları olabilir veya doğum fotoğrafları olabilir veya çift fotoğrafları olabilir, portre fotoğrafları olabilir. Bu konuda kendinizi geliştirmek istiyorsanız tabii ki mesela Photoshop öğrenin. Photoshop'la ilgili kendinizi geliştirin. Bu da bir grafik tasarım bölümü. Ama bizim anlattığımız bölüm nedir? Bizim anlattığımız bölüm vektörel kısımda olan bölüm. Yani baskılar yapabileceğiniz, bazı makinalara içerikler üretebileceğiniz, bu lazer kesim makinesi olabilir veya CNC makinesi olabilir gibi veya baskı makinesi olabilir. Bu makinalara içerikler üretebileceğiniz grafik tasarım kolları var. Ölçülü tasarımlar yapabileceğiniz grafik tasarım kolları var. Bir tarafta da piksel tabanlı yapabileceğiniz, sosyal medya içerikleri üretebileceğiniz, portre fotoğrafları yapabileceğiniz, düğün fotoğrafçılığı yapabileceğiniz ve o fotoğrafları düzenleyebileceğiniz grafik tasarım alanları var. Bu alanlardan hangisinde uzmanlaşmak istediğinize karar verin. Ona göre kendinizi eğitin. Mesela dediğim gibi portre fotoğrafçılığında ilerlemek istiyorsanız vektörel tasarımları izlemek size bir şey katmaz. Çünkü vektörel tasarımlarla onun arasında dağlar kadar fark var. Ama ikisinin adı da grafik tasarım. O yüzden hangi tasarım kolunda ilerleyeceğinizi belirlemeniz de grafik tasarıma adım atarken çok önemli. Bu ikinci kısım, önemli olan ikinci konumuzdu. Bir üçüncü konumuz da şu: kendimizi nasıl bir mentaliteye, nasıl bir düşünce yapısına sokmamız gerektiğini öğrendik. İkinci olarak hangi grafik tasarım koluna ait olduğumuzu keşfettik, hangisini istediğimizi öğrendik. Üçüncüsü, bunları nerelerde pazarlayabiliriz ya da biz bundan nasıl para kazanabiliriz? Diyelim ki ben bunları öğrendim ama benim gibi CorelDRAW'la başladınız, ölçülü çizimler yapmaya başladınız, kartvizit çizimleri yapmaya başladınız veya davetiye çizimlerinde kendinizi uzmanlaştırmak istediniz. Bunları nerelerde satabilirsiniz? Şimdi pazarın birçok alanı var. Birincisi, fiziksel olarak bunu satabilirsiniz. Kendi tasarımınızı bastırabilirsiniz. Bu tasarımları satan mesela davetiyeciler olur, organizasyoncular olur, gidip fiziksel olarak yüz yüze görüşebilirsiniz. Veya eşiniz, çevreniz, dostunuz aracılığıyla bunları yapabilirsiniz. Davetiyenizi basarsınız, gidersiniz, bir dostunuzun, bir akrabanızın düğünü vardır. Oraya gidersiniz, onlara yardımcı olursunuz. Onları dağıttığınız o akrabalar görür, nerede yaptırdıklarını sorarlar. Bu şekilde bir pazarlama oluşmuş olur. Etrafınız geniştir, çevreniz geniştir. Bu şekilde bir pazarlama yapabilirsiniz. Veya gidip direkt bu ürünleri satan esnaflarla görüşebilirsiniz. Tasarımlarınızı gösterebilirsiniz ki yine burada portfolyo devreye giriyor. Portfolyonuzu gösterebilirsiniz. Ben böyle tasarımlar yapabiliyorum diyebilirsiniz. Bunlardan bahsedebilirsiniz. Bir üçüncüsü, internet üzerinde
online bunları satabilirsiniz. Freelancer iş yapabilirsiniz. Fiverr gibi, Beyondluk gibi birçok site var. Bu işleri yapabileceğiniz. Oraya girip insanların isteklerine göre onlara tasarımlar yapabilirsiniz. Veya kendi tasarımlarınızı oraya yükleyip insanların bunu sipariş etmesini sağlayabilirsiniz. Bunlar Türk siteleri. Fiverr mesela yurt dışı kaynaklı bir site. Onun dışında mesela Etsy gibi bir dünya var. Bu dünya tamamen sonsuz neredeyse çeşitliliğe sahip, sonsuz farklı müşterilere sahip. Bütün dünyada müşterisi olan bir web sitesi mesela. Buraya girip tasarımlarınızı buraya yükleyip burada satabilirsiniz. Veya dediğim gibi online kendi siteniz üzerinden Instagram'dan ya da TikTok'tan herhangi bir yerden de bunu satabilirsiniz. Yani başlangıç olarak bu 3 konuya tamamen dikkat çekmek istiyorum ve bu 3 konuya dikkat etmenizi istiyorum. Özellikle kendi mentalitenizi ve düşünce yapınızı oturtun. Söylediğim gibi portfolyonuzu oluşturun. Hangi de alanda uzmanlık istiyorsanız o alanda kendinizi geliştirmeye çabalayın. Her şeyi yapabilmek isterseniz hiçbir şey yapamazsınız. Bir konuda uzmanlaşmak istemelisiniz. O yüzden uzmanlık alanınızı seçin. Orada bir şeyler yapın. Sonrasında da bunu nasıl pazarlayacağınızı karar verin. Freelance mi çalışacaksınız ya da gidip şunu da söyleyeyim ya da gidip bir ajansa da başvurabilirsiniz. Bir reklam ajansında da çalışabilirsiniz. Ya da bir davetiye üreten bir yerin grafik tasarım bölümünde de çalışabilirsiniz. Bu gibi şeylerden birini seçebilirsiniz. Ama bu tamamen sizin tercihiniz. Bana soracak olursanız ben online satmanızı ya da Etsy gibi kendi işinizi geliştirebileceğiniz freelance üzere çalışmanızı daha çok tavsiye edebilirim. Ama tabii ki bu herkes için geçerli değil. Kimimiz o şekilde çalışmayı severken kimimiz giriş çıkış saatlerim belli olsun, ben tasarımımı yapayım gideyim kafam rahat olsun da diyebilir. Bu videoyu yapmamın sebebi buydu. Grafik tasarıma başlarken öncelikle ne yapacağımıza bir karar verelim. Ona göre ilerleyelim ki yapacağımız iş hem düzgün olsun, hem kaliteli olsun, hem de isteğimize uygun, yapmaktan mutlu olacağımız bir şey olsun istiyorum. Bu videomun konusu bu kadardı. Bir sonraki videolarda artık yavaş yavaş çizimlere başlayacağız. Yavaş yavaş bir şeyler öğrenmeye başlayacağız. Ama şunu söylüyorum, her videomda da söyleyeceğim. Grafik tasarımcı olmak sandığınız kadar zor bir şey değil. O da aklınızda bulunsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takip etmeyi, o zil butonuna falan basmayı, o aşağıdaki görevleri yapmayı lütfen unutmayalım. Yorumların da hepsini okuyorum. Onları da yapmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.